dolayı geç girdik biraz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ünlü astroloji uzmanı İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız. Hoş geldin İpek. Efendim hepinize, iyi akşamlar diliyorum, ve dolayısıyla evet, geçen haftaki yayınımda kusura bakmayın gelemedim. Birtakım sebeplerden ötürü. Hepinizden de özür diliyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederim Bilal abicim. Biliyorsun senin yayınların için çok özel hazırlanıyorum. Biliyorum. Bazen diyorum ki ya televizyona giderken bile böyle hazırlanmıyordum. Neden acaba? Herhâlde sanıyorum senin izleyicin de artık beni benimsedi. O yüzden dolayı, onlarla bir iletişim kurduk. Böyle bir bütünleştik. Mesela burada bir Banu var, mesela bir Ümran var, mesela bir Caner var, mesela bir Dilek var. Artık ezberledim. Hatta, Doğru. bir de Brezilya'dan ve Andorra'dan var biliyorsun. Eee, Tabii. selamlar Caner'cim, selamlar. Böyle yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. Dinliyorum şimdi. Hadi bakalım Rica başlayalım ederim. yayınımıza. Rica ederim. Ben de arkadaşlarıma merhaba diyeyim. Caner merhaba. İzmir Karşıyaka'dan Caner Tuzcu. Hem moderatörümüz hem de benim özel abonem. Sağ olsun, büyük bir titizlikle bize yardımcı oluyor yayınlarda ve Ümran Keleş moderatörüm, diğer moderatörüm. Ona da teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Ve dostlar Banu Kavaş her yayına başladığımızda hazırdır ve bizi selamlar. Tıpkı diğer dostlar gibi. Biraz evvel biz yayına girmeden evvel Nelly Manzano'nun merhaba dediğini gördüm. Nelly Manzano Arjantin'deki özel abonemiz. Nelly Manzano'ya da buradan merhaba yollayalım ve Sıla Deveci, Kırcal, Sevim Özdemir, Nurten Aydın okuyabildiğim dostlar. Herkese tekrar teşekkür ederiz yayınımıza katıldıkları için ve 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 herkesten önce partnerime, yayın arkadaşıma soruyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Ne soruyorsun Bilal abicim? Herkes ne Bu yazıyor bilmiyorum, ben anlamadım. bu Baksana yazılara. bu değişiklik, sendeki bu değişiklik nedir? Bu değişiklik nedir? Böyle bir saçlar tamam, yani saçlar olabilir, uzar kısalır hanımlarda da yüzünde de bir değişiklik var. Bu güzelliğin sebebi ne? Lütfen. Ay Bilal şöyle söyleyeyim, biliyorsun belli bir yaştan sonra gerçekten, Estağfurullah. inanılmaz şey oluyor insan. Yani, çöküyor, işte, ne bileyim 50 Estağfurullah. yaşından sonra kırışıyor vs. Uzun zamandır ben botoks falan yaptırmıyordum, bir senedir. Çünkü estetik yaptıracağım diye doktor yaptırma dedi. Valla DNA yaptırdım. Somon DNA'sı yaptırdım, öyle söyleyeyim. Ondan Nasıl bir şey? Nasıl oluyor? sonuçlar öyle kestirmedim, biçtirmedim yüzümü. Bol bol kolajen yüklettirdim. Bir de hyaluronik asit yaptırdım. Çok Şimdi güzel. göz altlarım biraz şey, böyle bir şişkinlik de var suratımda, ödem. Hafif, Ama hafif. haftaya geçecek, daha iyi oturacak, daha iyi olacak. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olun, eksik olmayın. Siz beni sevdiğiniz için öyle yazıyorsunuz. Yani somonlara mı sardılar cildini, yüzünü? Ya Bilal abi, Yani bu hakikaten öyle parlamışsın değil ve Bilal öyle abi, yani değil. bir 5-6 yaş, 7 yaş, 8 yaş atmışsın. Yani estetik yaptırmadan böyle faydası oluyor Evet, demek ki. faydası olabiliyor. İlla kesim, şart değil ama tabii ki 60 yaşından sonra kesim de gerekiyor. Biraz da kilo alıp vermeyle de alakalı. Çok aşırı kilo verip de aldığınız zaman da sarkmalar oluyor. Çok fazla uçak seyahatleri de sarkma yapar. Sen yapıyorsun. Sen devamlı uçaktasın. Yani Sürekli şimdi uçaklar. biraz Ondan sonra konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Son Kıbrıs seyahatine ilgili bombaları buradan da duyduk. Soracağım sana. tamam. Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yaptırdığının tam ismi ne? Bu Bunun güzel somon DNA'sı yaptırdım, somon mezoterapi yaptırdım, botoks mezoterapi yaptırdım. yaptırdın. Bilinen şeyler, yani, nasıl anlatayım? Kolajen yüklettirdim. Hatta, dün değil evvelsi akşam da ayıptır söylemesi, sen bizim burada meşhur şeyi bilirsin, Fenerbahçe işkembecisi, şimdi şölen Bilmez oldu. Bir bilmez miyim? 3 Bilmez. litre hem kelle paça affedersin hem, ayak paça kolajenleri doğal olarak alıyorum ben. Öyle, haplarını, ilaçlarını almıyorum çünkü içerisinde hem aspartam, bazen tatlandırıcı, bazen tatlı glikoz olabiliyor, kilo yapıyor diye onu da kullanmıyorum. O açıdan dolayı da sadece bunu yapıyorum. Yani artık dikkat edeceğim diye kendi kendime söz verdim yüzüme. Çok iyi. Fazla da gülmeyeceğim dedim, mimik yapmayacağım dedim. Bundan sonra bizim, takipçiler beni biraz asık suratlı görebilirler. Gülünce ne oluyor?
Gülünce ne Efendim? oluyor İpek? Çok fazla güldüğün zaman mimik Evet. oluyor. Mimik olduğu zaman kırışıklık yapıyor. Ben Ha, güleç yüzlüyüm, karışıklık pozitif yapıyor. bir insanım. Ay, zor Sürekli ya. güldüğüm için kırışıyorum erkenden. Aman sen gül ya, gül ya. Kırışmazsın ya. Gül ya Allah aşkına Bilerek ya. bilerek yapıyorsun bunları herhâlde. Hayır ya, hayır vallahi değil. Gülmek sana çok yakışıyor ya. Olur mu öyle şey Hoş ya? bulduk. Hepiniz, sizler Kalsın. de hoş geldiniz. Sizler de hoş Kas geldiniz. bakayım. Her yere laf yetiştiriyor ya. Her yere, herkese. Ama alttan Bravo. senin okuman lazım. Yayın Bravo. sahibi sensin Bilal abim. Bak ben Bravo. okuyorum. Hayır, sen olduğun zaman senle yayın yaparken yayın sahibi sensin. Teşekkür Eee, Sağ ol, rica var ederim. Rica ederim. Dinliyorum. Rica Konumuz ederim. nedir? Rica ederim. Sevgili İpek Canbulat, bütün yayınımıza katılan bütün seyirciler, yurt dışındakiler de seni çok iyi tanıyorlar. Senin çok deneyimli, çok başarılı bir astroloji uzmanı olduğunu, Teveccühünüz, teveccühünüz. Çok teşekkür ederim. gezegenlerle, yıldızlarla, gökyüzüyle çok aranın iyi olduğunu, çok bilgi sahibi olduğunu biliyorlar. Ben çok merak ettiğim bir şeyi sana sormak istiyorum. 27 Şimdi Şubat'ı mı soracaksın ya yoksa? nereden biliyorsun? Ağzımdan lafı alıyorsun. Çünkü genelde bana da bu hafta bu soruyla geldi. Danışanlarım da arıyor beni. Dur sorayım. 27 Şubat Dur, tarihinde dur sorayım. gezegen Dur. dizilimini soracaksın. Ha, bravo. Söyle Bravo. bakalım. 28 Şubat'ta 6 gezegen aynı hizaya gelince neler olacak? Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gökyüzünde aynı hizaya gelecekler. Ne olacak? Yani bize Bilal bunun bir abi faydası. siz 27 dediniz, ben 28 dedim. 28, 28, 28. Evet, Tamam. neden dedim biliyor musun? Evet. NASA açıklaması, Amerika ile bizim aramızda bir gün var. O yüzden Ha, onların evet. tarihi bizim tarihimiz aynı değil. Onların verdiği tarihle. Doğru söylüyorsun. Ama o Peki, açıdan dolayı evet, o tarihte bütün gezegenler bir araya gelecek. En önemlisi de Jüpiter. Yani bize böyle ışık saçacak olan o evet, böyle şanslı Jüpiter gezegeni, evet. bize mutluluk getirecek ama tabii ki bu 400 senede bir olan bir şeymiş. Dolayısıyla çok uzun, 4 asır önce olmuş bir olayın tekrar gökyüzünde canlandığını söylüyorlar. Yani, canlanacak ve Neptün, Satürn, Uranüs, Merkür, Güneş de onlarla birlikte olmak üzere bize eşlik edecekler. Bunların bir Ay, anda diziliminin olması ay. durumda çok olağanüstü pozisyonların dünya açısından gerçekleşeceğini söylüyorlar. Aman Dolayısıyla ha. Aman evet. deprem filan olmasın. Çekmesin bizi sakın onlar gezegenleri. Öyle bir şey olmaz değil mi? Yok öyle bir Yani şey. bazen olabilir tabii Ya gökyüzüyle deme. alakalı Deme ya. depremler de, erozyonlar, depremler, doğal Allah korusun. afetler, bütün bu başımıza gelenler, çoğu şeyler. Bak yangınlar dahi bu gökyüzüyle alakalıdır, bize sinyal verir. Şu tarihlerde lütfen derler mesela yazın, işte, ormanlık alanlara gitmeyin, işte, piknik yapmayın. Hem yangın riski yüksek ve genelde gökyüzü bazen de bize söyler, şu tarihte lütfen dikkat edin der. Anlatabiliyor muyum? O açıdan dolayı benim size söylemek istediğim şu: bu zaman diliminde merak ettiğiniz konu neden bunların hepsi bir arada dizildi? Evet, evet, neden? Tarihte normalde dediğim gibi 4 asır önce olmuş en son bunların dizilimi. Evet, evet. Bunlar bazen birbirleriyle küserler. Bunların da aralarında diyaloglar var arkadaşlar gibi. Birbirlerine kırılırlar. Birbirleriyle Neptünle Venüs birbirlerine rakip küserler mi? olurlar. Tabii. Küserler. Ama bunların Merkür de küs. içerisinde bizi eğiten, bize yol gösteren Evet. Satürn'dür. Bakın bu tarihte sadece bize Neptün ve, Uranüs görülmeyecek. Onları sadece dürbünle biz seyredebileceğiz. Çünkü onlar çok karanlık gezegenler. Ama burada en cıvıl olan, en canlı olan Jüpiter. Hem bizi Yaramaz Jüpiter. Evet. getirecek hem büyük bir Kendini aydınlık göstermek verecek. istiyor. Pardon, anlamadım. En büyük ve en aydınlık. Evet, evet, Büyük bir aydınlık gelecek ve özellikle aranızda evet. var ise Balık burcu. Çünkü biliyorsunuz Balık burcuna geçtik. Güneş burcu ve yükselen burcu Balık olanlar özellikle bundan çok etkilenecekler. Olumsuz mu? Hayır, olumlu etkilenecekler. Çünkü Jüpiter onlara son bir şansını verecek. Eğer gerçekten bunu iyi kullanırlarsa muvaffak olacaklar. Ama eğer kullanamazlarsa o şansı bir daha zor Aşk yakalayacak. aşk anlamında mı? Para anlamında mı? Kesinlikle aşk anlamında. Çünkü bu aralar balıkların birazcık duygusal oldukları için motivasyonları düşük. Balıkların birazcık hayatlarıyla ilgili serzenişleri var ve tedirginlikleri var, korkuları var. Acabaları çok. Hımm. Acabayla yaşayan balıklar lütfen dikkat edin. Kesinlikle muvaffak olamazsınız. Lütfen bakın bu sene sizin seneniz. Ben bunu yaklaşık seneye girmeden geçtiğimiz senenin sonlarında da söyledim. Sizin yılınız. Hiç ummadığınız bir anda aşk kapınızı çalacak, mutluluk Kalacak.
bereket. Arzu dinle. Arzu balık. Arzu'nun sana çok selamı var. Arzu Ah, canım benim, çok öpüyorum Arzucuğum. çok Eee, selamı var. Arzu Altuntaş. Balık burcu Dinle. Arzu. Dinle. Arzu Heh, Altuntaş sana selam söylerken dedi ki ne olur sor inanın dedi. duymadım. Çok özür diliyorum. Biliyorsunuz Kıbrıs'taydım. Kıbrıs'ta. Katılım vardı. Organizasyon Evet. için gittik. Dolayısıyla yoğundum. Hiçbir danışanıma da bakamadım. Telefonlara da bakamadım. Ama, şöyle söyleyeyim, eğer Arzu Hanım gerçekten, balık burcuysa Evet. ama bu sene ne bilmiyorum. Bu sene onların senesi. Çünkü bu gezegenlerin dizilimi de tam o Evet. aslında balıktan, bakın kovadan biz balığa geçtik. Balıktan da açık söylemek gerekirse aslında Koç'a doğru ilerliyor. Yani burada büyük bir sürpriz, burada büyük bir aşk, büyük bir umut, büyük bir bekleyiş artık sona eriyor. Gökyüzünün hareketiyle ve mutluluğuyla birlikte her şey onlardan yana oluyor. Aslında balıklar duygusaldır, çok sulu gözlerdir. Ne bileyim hiçbir yere gelemediler. Aslında onların hayatlarında hep vermekle geçti hayatları. Ya Bir doğru be. şey Arzu seni anlatıyor. Bak atmakla. tıpkı sen. Arzu tıpkı seni anlatıyor. Vallahi bütün hayatı Vermek, kendinden vermekle alamadan geçti. vermek, sanki Herkese iyilik yaptı ya. evet, Herkese hep iyilik yaptı bu kız ya. Hele bir ya neyse özelinde pek anlatmam Arzu'nun anlatmak yok istemiyorum. onlar Evet lütfen devam et. ama Balıklar bu benim Arzu'nun yılı. Hani bunu bir kompliman yahut da o mutlu olsun diye söylemiyorum. Çok çile çektiler. Özellikle 2 seneden beri çok maddi açıdan sıkıntılar yaşadılar. Özel hayatlarıyla ilgili kargaşalıklar oldu. Ama evet. bunları artık aşacakları bir döneme girdiler. Aslında bu yıldızların dizilimi belki dünyamız açısından, belki birtakım kıtalar açısından, ülkeler açısından kötü. Evet. Evet, ses gitti, sesin gitti, sesin gitti, sesin gitti. Çok güzel şeyler anlatıyorsun. İpek Canbulat ünlü astroloji uzmanı. Ya, İpek orada mısın? Evet, buradayım. Ha, Geldi mi tamam. sesim? Evet geldi. Hı. Bak bir şey söyleyeceğim. Dedi ki şimdi Arzu, Satürn 3 yıldır Balık burcunun anasını ağlattı tabiri caizse. Bizi ters düz etti dedi. Gitmeden şimdi 14 Şubat'ta gidiyor çok şükür diyor. Gitmeden bir tık düzeltti. Bir tık böyle bir güzel sürprizler yaptı. Ancak bundan sonra ne olacağımı bilmiyorum. Ne olur dedi. Yorumlasın. Sen de çok güzel şeyler Şunu söylüyorsun. söyleyeyim. Geçen sefer de söyledim. Gökyüzü bize aslında birtakım böyle, mesajlar veriyor. Gökyüzü bize hayatımızla ilgili yapmamız gereken Evet. Evet. yapmamız gereken şeyleri bize söylüyor. Hayatımıza dair birtakım sıkıntılarımız vardı, sona erecek. Ama ben tekrar bakın ben Arzu Hanım'ın Balık burcunu olduğunu bilmeden buradan zaten bizim takipçilerimiz de biliyorlar. Dolayısıyla, ben, ta ki aralık ayının sonunda da bu sene balıkların yılı, boğaların yılı, Dedi. kovaların yılı ve aslanların yılı dedim Ha ve bunu aslan, biraz da söylüyorum. aslandan bahset 4 be, ne burç. olur be. Evet, evet. Aslan ne olacak aslan? Boğayla aslan asla anlaşamazlar. Düşman burcumdur benim. Yani neden diyeceksin? Çünkü ikisi de egoludur. İkisinde de ego tavandır. Aslında en zeki insanlar erkeklerde aslanlardır, bayanlarda da boğalardır. Unutma bu lafımı. Ama onlar zekalarını her daim ortaya koymazlar. Koymaz. Onlar lazım oldukça bunları koyarlar. İşte balık burcundaki fark da şu an itibarıyla nedense hayatınızın akışını değiştirecek olan bu dizilim de önemli. Sen beni Sakın takip bizi ediyorsun ya. eğitir, Sen bize benim hayatımı nereden biliyorsun? Beni anlatıyorsun. Nasıl bu kadar iyi anlatabilirsin? Aslan burcundan girdin beni anlattın ya. Ya zeki olduğunu her zaman ortaya koymaz. Gerektiği zaman koymaz ya, koyar aynı dedin. zamanda insanlar E, onu böyle affedersin, özür dilerim, saf fişi estağfurullah. zannederler, saf sanarlar ya da, işte, nasıl anlatayım söyleyemiyorum, aptal Evet zannederler bazı söyle. Evet. durumlarda. Ama, Evet. maalesef onlar aptal değil, aslında çok Estağfurullah. zekidirler ama o zekâlarını kullanabileceği dönemde o zekâlarını kullanmak için kullanırlar. Ona lazım olduğu an o zekâyı ortaya çıkarır. Boğa da öyle değil mi? Boğa da öyle. Salağa yatar. Çoğu zaman salağa yatar ama bir anda bir çıkış yapar. O zaman seni bitirir yani öyle söyleyeyim. Çünkü çok egosu yüksek bir burçtur. Tabii Ha. burada, yükselen burçların da ehemmiyeti var ama tabii konumuz Arzu'ydu. Dolayısıyla Arzucuğum
Buradan öpüyorum seni kocaman. Bir defa balık burcu olmakla, neyi kazandım biliyor musun? Çok temiz kalpli, iyi hissiyatlı, iyi duygulu, bir o kadar da fesat, haset, haris olmayan bir karaktere sahip olduğunu. Neden mi? Balık nedir? Deniz suların içerisinde gezer. Bir suda bile gezse suda gezer. Arzu'yu anlatıyor. Aynı anlatıyor Duruluktur. Arzu'yu. Aynı. Evet, evet anlat. Evet. Duruluktur, saflıktır ama muhtemelen, bugünlere kadar birtakım insanlardan zarar görmüşsündür. Belki senin sektöründe olan, belki çalıştığın insanlarla bir rekabete girip onlar seni baz almıştır, sana bir kötülük yapmışlardır ve ben hissediyorum ki, canını yakan birileri olmuş. İlahi adalete inanman lazım. Eğer ilahi adalet tecelli edecekse senin o canını yakanlara tecelli edecektir. Bir konuda sen üzülmüşsün. Bunu da çok ben gözlerinin enerjisinden ve yüzünden anladım zaten. Hiç üzülme. Çünkü en kısa süre içerisinde bak ilahi adaletin çarkı çok yavaş işler. Ama sende bu böyle olmayacak. Herkes yaptığını, ektiğini biçecek. Sen de bu sana yapılan zararları, sıkıntıları, bu senin arkandan kuyu kazıyanlar var ya, onların zaten yaşadıklarını gördüğün zaman şaşıracaksın. Aklına ben geleceğim unutma. İpek vardı, bir İpek bana böyle demişti diyeceksin ama o ilahi adalet çarkının ne zaman, eee, çalışacağını bilemiyorum. Onu Rabbim bilir. Ama şöyle söyleyeyim, son 2 sene içerisinde maddi manevi ve aynı zamanda hayatınla alakalı, işinle alakalı, işsel anlamda sıkıntı yaşadığını görüyorum. Umarım en kısa süreç içerisinde hayatının akışı değişir. Çok büyük bir mutluluk yaşarsın. Çünkü sen bunu hak ettiğine inanıyorum. İçinde bir yara var. Onu fazla tuz dökmek istemiyorum. O yaranın sen de ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama bu yarayı en kısa sürede sen kendin enerjinle telafi etmek zorundasın. Lütfen 27 Şubat tarihini, o tarihte, güzel, çok büyük bir mutluluk avuçlarını aç. Öncelikle bir tevekkül et. Her şey sana dönsün ve en büyük mutluluğu sen yaşa. Çünkü Balık burcu o dönemde 27 Şubat tarihi itibarıyla sizde büyük atraksiyonlar yapacak. Bu da senin hayatını hem özel olarak hem iş olarak etkileyecek. Tamam? Buradan sana en güzel enerjileri gönderiyorum. Ben kendi enerjime çok inanıyorum. Çünkü ben Boğa burcuyum. Çok da şanslı bir kadınımdır. Amma ve lakin şunu söylemek istiyorum. Hayatında her zaman fedakar olma, her zaman verici olma. Ne kadar verirsen o kadar karşılığında almak zorundasın. Ama alamadığın zaman bu sende araz yaratır, stres yaratır ve seni mutsuz eder. Lütfen etrafındaki mutsuz insanları da uzaklaştır. Satürn seni eğitmesi lazım. Çünkü yani, eğitimci bir şeydir, gezegendir ve dolayısıyla gökyüzünden bize gelen bu kötü enerjilerle bize aslında çok büyük bir mutluluk verir, ders verir. Peki, Hayatla alakalı bize dersler sunar. Bunu yapmaman lazım. peki, Bunu yapmaman peki, diye. peki. Neptün de aynı şekilde ama bu Neptün'le Uranüs kavuşumu vardı biliyorsun 15-20 gün evvel. Bu Uranüs ve Neptün kavuşumunda biz gökyüzünü inceleyemedik. Amerika'da da incelerlerken ben NASA'da okudum bunu. NASA'nın yazısında teleskopla incelediler. Dolayısıyla inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz Sana değişiklikler sana olacak sana dünyada. Hiç sana, ummadığın olaylar gelecek. eee, Bir saniye. sana sana Hı. Mert Ramazan Demir'i soracağım. Biraz sonra Mert Sorar Ramazan Demir, bana Yay burcu. soruyorlar. Mert Doğum Ramazan yaşamak Demir uzun hangi bilgiler? süredir Mert Ramazan Demir uzun süredir ortalarda gözükmüyor. Çünkü Dizi barıştılar, çekecek ayrıldılar. fakat daha dizi seti de başlamadı. Yay burcu ortadan kaybolmayı, kendisini merak ettirmeyi sever mi? Biraz sonra bu sorumu Ben cevaplandır. anladığım kadarıyla Biraz astroloji sonra, programı biraz yapacağım. sonra. Bunu Bunu hissediyorum. bunu Çok bunu güzel presente ettiniz bunu beni. biraz Teşekkür sonra. ediyorum. Teşekkür Pardon. ediyorum. Yalnız Bilal abicim şunu da söylemek istiyorum. Şimdi her burcun özelliği aynı değildir. Tamam, Yani biraz mesela sonra, bir biraz sonra. Bu Heh, burçlara bir buyur. ara verelim. Burçlara ara Ama bak verelim. alttan birisi bir şey yazmış. Ona ithafen yazdım. Hanımefendi ama yukarıda kaldı bakamıyorum şu an. Seren Evet. Hanım yazmış. Doğum haritasına baktırmak için hangi bilgiler lazım? Doğum tarihi, gün, ay, yıl ve anne isminiz lazım. Ama biz buradan magazin yapıyoruz. Magazin Astro. O yüzden bana özelden ulaşırsanız sevinirim. Oradan yazın bilgilerinizi. Evet. Dinliyorum Bilal abicim. Özelden nasıl ulaşırlar? Hemen adresini de Döner ve Yunan söyle. zaten
yazıyorlar. Ben artık yoruldum, söyleyemiyorum. Söylesem de onlar yazdıklarında ulaşamıyorlar bazen. İpek Ünlü Koç yazabilirsiniz yahut da İpek alt tire Astro. Yani benim bir yani, sosyal medyada bulmak emin olun zor değil. Tamam. Ulaşmak isteyen herkes bana ulaşabilir. Zor Peki, değil. şimdi Melis İşiten, sevilen oyuncu, güzel kadın Melis İşiten, bir, YouTube programında sunuculuk yapıyor. Oğuzhan Uğur'u konuk etti. Bu haberci, o da YouTuber. Oğuzhan Uğur gazeteci. Onu konuk etti. Aralarında bir flört diyaloğu yaşandı. Tamam. Ve, dedi ki, Oğuzhan Uğur, Melis İşiten'e "Erkekte çoklu flört olur mu? Bende yok." dedi. İşiten de "Çoklu flört bende de yok." diye cevap verdi Melis Hanım. Oğuzhan Uğur bunun üzerine dedi ki, "Ben senin telefonunu demin biraz evvel gördüm, telefondaki yazışmalarını. Birden Evet. fazla erkek sana mesaj yazmıştı." dedi. Melis İşiten de, o zaman güldü, kabul etti. "Evet." dedi. "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr insanlar istediği kadar flört edebilir." dedi. Bu normal mi sence ya? Bir kadın aynı anda 10 Ben erkekle bu flört haberi okudum edebilir mi? ve şaşırdım. Bir kadının 10 tane erkekle flört etmesinin tamamen bir ruh hastalığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın milleti, yani kadınların genetik yapısında bir defa tek eşlilik vardır. Hiç bakın erkekler gibi değildir. Herhâlde hanımefendinin testosteronları biraz artmış ve yükselmiş geliyor bana. Çünkü bu erkeklerde görülen bir şeydir. Erkekler genelde çok eşliliğe yatkındır. Hani bunun da tabiri caizse zamparalığa yatkındır. Ben şimdi anladığım kadarıyla bir tanesi doyuramıyor. 10 tane erkek bunu nasıl doyuracak? Onu da doyurmayınca 20 taneyi mi arayacak? Allah Bu ya Allah! kendine ilgi çeksin diye böyle bir haber yaptı yahut da gerçekten aslı astarı var ama, erkeklere ait bir durum bu. Demek ki testosteron hormonu aşırı yüksek. Yani kendini erkek zannediyor. Ben böyle zannediyorum. Çünkü hiçbir kadın, bırakın Bilal abicim 10 tane erkekle flört etmeyi, normal hayatında bir insan varken ikinci bir erkeği tercih etmez. Edenler de menfaat için, maddiyat sebebiyle edenlerdir. Zaten onlar da bizim kategorimizde değiller. Farklı kategorideler. Onun için her hanımefendiye, her bayanı aynı kefeye koymak olmaz, uymaz yani. Olmaz. Tabii. Olmaz. Melis İşiten Uras Kaygılaroğlu'yla evliydi. Oyuncu Uras Kaygılaroğlu'yla evliydi. Sonra boşandılar. Geçinemediler, boşandılar. Evet. Şimdi söylediği gibi bekâr hayatı. Bir çocuğu var Uraz'dan. Bir Tamam. küçük kızı var. Allah bağışlasın. Peki bir de diyor ki Melis İşiten, Hı. çok şaşırınca Oğuzhan Uğur 10 erkekle flört edebilir bir kadın, bekâr kadın deyince çok şaşırıyor Oğuzhan Uğur. Melis İşiten de "Araba galerisindeymişim gibi farz et." diyor. Ya, hani, araba galerisinde o araba mı olsun, bu araba mı olsun, onu mu daha güzel, bu mu daha güzel, hani, böyle seçmekte zorluk çekersin falan. O da diyor ki, hani, 10 erkek, neden 10 erkek? Seçiyor mu demek istiyor acaba? Yani, seçmesi zevkli mi oluyor demek istiyor? Kendi Hayır, mutlu mu? hayır. Ne, 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 O ne? 10 tane sıralanan erkeğin arasında Evet, bir mukayese yapıyor. Yani evet. hangisi güzel, hangisi çirkin, onun bacağı mı kaslı, bunun kolları mı kaslı, o spor yapıyor mu, bu yapmıyor mu, onun yağı var mı bu? Yani aslında portföyü genişletmiş, Hı hı. kendini ulaşılamaz pozisyonuna sokup genişlettiği portföy içerisinde Allah mutlaka bir Allah! tanesini seçecek. Yani aslında o erkekleri birbirine yarıştırmaya çalışıyor. Çok Allah Allah! aman konuyu değiştir, hiç bana göre şeyler değil bunlar. Ya, bu Tek erkeklere de eşliliği her zaman saygısızlık. savunan bir insanım. Bir insanın hayatında anlaşamayabilirsin, ayrılabilirsin ama bunu medeni bir insan gibi kibarca Kız söyler, yoluna gidersin. kızma, Yok kızma, yani o mu bu kızma, mu ara kızma. Kızma, sakin ol. Sen sinirlenince tepen atacak şimdi daha sert konuş. Yo, yo, hemen değişiyorum. Hemen bana şeyi anlatsana, çok merak ettim. Ne? Şimdi sen, Bülent Ersoy'la Bülent Hanım'ın çok Hı, vazgeçemediği, yanından ayırmak istemediği arkadaşısın. Özellikle seyahatlerde hep seni arar, seni ister yanında. evet, Sevgili Bülent Ersoy, buradan da ona selam olsun. iletirim Türkiye'nin kurallarını. divası, Türkiye'nin en değerli, Aynen müzik öyle. Evet, üstadı, sahnelerin kraliçesi. Ne desek az gelir canım. Ben Bülent Ersoy'un Paris'te, Olimpiyada, o hı, muhteşem salonda, o 150-200 yıllık o salonda ki orada
dünyaca ünlü solistler konserler verdi. Paris'te bundan 30 sene evvel verdiği o muhteşem konseri izledim. Arkasında 50 kişilik senfoni orkestrasıyla Fransızlara Türk müziği ziyafeti çekmişti. Ne kadar alkış almıştı. Çok değerli bir insandır. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Kıbrıs'a gittiniz, Kıbrıs'ta bir aktiviteye katıldınız. Onur Aslında konuğu olarak davet yapmak edildiniz. için gittik. Bir, bakanın davetiyle birlikte Evet gittik. ama O sonra o gece yaşandıktan sonra basında bazı haberler çıktı Bülent Ersoy'la ilgili. Şimdi senden doğruyu Bir şey söyleyeceğim. Yani, aslında, Bülent Hanım zaten bunu dedim ki "Ya, çık." dedim istersen, yani, kanallara, ya da ne bileyim röportaj yap gazetecilerle, televizyona çık. Bu kadar linçlemek, yani, bu kadar bilip bilmeden baştan anlatsana. bu Gittiniz. kadar iftira atmak, bu kadar Nedir o? Onları bilmemiz lazım. neyi Bilmiyorum. söylüyorsun? Baştan, Turizm Bakanı Bülent Hanım'ı davet etti. Biz Evet, de Turizm Bakanı'nın davetiyle birlikte gittik geceye. evet. Fakat Bülent Hanım, bir diva. Sonuç itibarıyla, yani bir daha yerini dolduracak hiçbir kimse olmaz. Yani Yok. bir numaralı bir, Ödül starla. gecesi. Bu ödül gecesiydi, değil mi? Ödül Ödül töreni. ve Bakan Bey kendisine devlet sanatçısı ödülünü verecekti. Amma ve lakin, biz gittiğimizde Bülent Hanım çıkmak istemedi. Bu arada tabii ki organizatör de ilgilendi çok, yani ilgilenmedi değil, evet doğru. Bizle ilgilendiler, şey oldu fakat, demek ki kendisinin hoşuna gitmeyen bir şey oldu. Sonunda bir haber çıktı ve haber inanın sormadım bile Bülent Hanım'a nedendir, niçin böyle oldu diye gerek yok. Çünkü zaten Bülent kendisinin Hanım geceye katılmadı Instagram mı? sayfasında Geceye kat hikâyesinde Bir her dakika. şey görülüyor. Geceye katılmadı mı Bülent Hanım? Hayır, katılmadı. Rahatsızlandı mı? Geçmiş olsun. Rahatsız. Yani, şöyle söyleyeyim, biraz da tabii kırgınlığı da vardı ama, katılmadı. Ben tabii ki, Bülent Hanım ne derse o olur. Ben hiçbir şey söyleyemem. Ne kadar, kendisini bir anne, bir abla, bir arkadaş gibi sevsem de onun iş hayatında ona, ne bileyim, sıkıntı verecek yahut da onu etkileyecek hiçbir söze sahip değilim. Onun ağzından bir söz çıkar ve o söz sözdür. Onun için saygımdan ötürü de, kendisini fikrini doğru buldum. "Peki, tamam, siz bilirsiniz." dedim. "Katılmayalım o zaman." dedim ve aynı gün içerisinde ayrıldık ama ondan sonra bir haberler çıktı. Ve bu haberlerde, yok efendim Bülent Hanım, işte, para aldı, işte, davete katılmadı. Dedim ki, yani, istersen, bir, röportaj yap televizyoncularla da. "Hayır, gerek yok." dedi. "Böyle şeyleri uzatmamıza gerek yok. En iyisi" dedim, bu organizatör de kızcağız da bizle çok ilgilendi. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın sevgili Hayriye Vurdu. Dedim ki, "İstersen" dedim, Hayriye sayfasında bir şey yayınlamış. O yayını alalım, hikâyende paylaş, neyin ne olduğu anlaşılsın ki çok güzel bir yazı yazmış Hayriye Vurdu. Diyor ki, "Sevgili Bülent Ersoy'u biz misafirimiz olarak davet ettik ve kendisi buraya geldi ve daha sonra hiçbir para almadı, para talep etmedi. Aramızda böyle bir şey geçmedi. Herhangi bir ödeme almadı. Herhangi bir durumda söz konusu değil." diyor. Hikâyesi zaten her şeyi anlatıyor. Hani gidip de bir röportaj yapıp da birilerine bir şeyler anlatmanın anlamı yok. Ama neyi anladım biliyor musun? Eee, bunu buradan üzgünüm ki 10 senedir Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ben hiç böyle Türkiye'deki gazetecilerde böyle bir rezillik görmedim. Hiç böyle rezilliklere, böyle utanç verici iftiralara gerek yok. Kul hakkı diye bir şey var. Çok yalan, yanlış haberlerle gündeme gelmeye çalışıyorlar. Orası Kıbrıs, küçücük ada. Bir gün konuşulur, 2'nci günü biter. Arkadaşımın oğlu 3 kişiyi öldürdü. Ne Nasıl öldü? yaptı? Kıbrıs'ta, Girne'de Evet. trafik kazası yaptı. Hı hı. Süratli ve o süratli bir şekilde 3 kişiyi öldürdü. A! Öldü, 3 kız vefat etti. Ne oldu? 4 gün konuşuldu. A! Ne oldu? 3 tane can aldı. KKTC vatandaşı Yapma çünkü. ya. 7 sene ceza yedi. Yani 3 7 can sene. aldı, 7 sene ceza yedi Evet, şu sadece. anda yatmışlıkları da düştüğünüz zaman 4 sene sonra dışarıya çıkacak. Yazık ya. İnsanlar Ölen öldüğüyle kaldı. Ama konumuz tabii ki insanların değeri değil. Konumuz Kıbrıs'ta bir mevzunun sadece maksimum 2-3 gün süreceği konusunda. Burada birilerini linçlemenin anlamı yok. Yok efendim organizatör yapmamış diyorlar, linçliyorlar. Yok Bülent Hanım işte parayı aldı diyorlar. Çok çirkin. Gerekli olan açıklamayı kendi hikâyesinde yaptı zaten. Üzerine hani konuşmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum Bilal abiciğim. Durum bundan ibaret. Hiçbir ödeme yok. Madem ödeme vardı, ödeme aldıysa sözleşme nerede? Ödeme aldı da çıkmıyor mu dediler.
yani. Basında öyle mi dediler? Hem para aldı hem çıkmadı mı dediler? Hayır, evet öyle dediler. Evet, İftira öyle de atıyorlar. evet, aynen öyle, öyle söylediler. Onlardan alacağı paraya ihtiyacı mı var Bülent Ersoy'un? Hiçbir Bülent şekilde. Ersoy delikanlı kadındır. Ya aldım dese Evet, evet, aldıysa hiçbir şekilde. aldım der. Zaten de, yapılan bir jest vardı, onu dahi kabul etmedi. O jesti de kartı iade etti. Odada duruyor kart. Yani o kartın içindeydi o jest. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Anladım, anladım. Bülent bunlara ihtiyacı yok. Hiç Tabii, tabii, ihtiyacı yok. tabii, tabii. Biz Ama Bülent tabii Ersoy'un ne burada olduğunu kızı 45 çocuk senedir biliyoruz, 50 senedir biliyoruz ne olduğunu Bülent Ersoy'un. Peki, eee, Bülent Ersoy'a buradan sevgi, selam yolluyoruz. Eee, iletişeceğim. Allah kendisine sağlık, mutluluk versin her zaman. Amin, Peki, amin. Uzun ömürlü peki. olsun diye dua ediyorum ben de. Çünkü bir daha gerçekten, şu ülkemize böyle bir, hakikaten böyle bir sanatçı gelmez. Yerini dolduracak birini bulamıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yok, öyle bir ses yok. Yok, öyle bir ses yok. Evet. Peki, sevgili Arzu diyorum, Arzu beni andı. Sevgili İpek, Selamlarımı ilet. sevgili İpek, Heh. Nazlı Sabancı hamile, 2'nci çocuğuna hamile. Hacı Hani, Sabancı'nın başka bir eşi. çocuk yapmıştı. O hanımefendi mi? Evet, Hacı Sabancı başka bir hanımdan gayrimeşru baba Evet. oldu biliyorsun. Geçtiğimiz senelerde bayağı bir yankı yaptı bu durum, ve önce reddetti, babalığını o çocuğun. Hıı. Sonra mahkeme kararıyla DNA testiyle, babasının Hacı Sabancı olduğu tespit edildi. Mahkeme öyle karar verdi. Şimdi de kendi eşinden, nikâhlı eşinden, Nazlı Hanım'dan 2'nci çocuğunu yapıyor. Eee, Hacı Sabancı, hamile Nazlı Hanım. Ne diyorsun? Acaba Nazlı Hanım, Hacı Sabancı'nın o gayrimeşru çocuğu olayı ortaya çıktıktan sonra bir ara aralarında kriz oldu Nazlı Hanım'la Hacı Sabancı arasında. Nazlı Hanım bir ara soyadını sildi Instagram hesabından. Eee, acaba Nazlı Hanım evliliğini pekiştirmek, için mi 2'nci bebeği yapıyor? Ne diyorsun? Yani, evet, evliliğini bence garanti altına almak için, ama hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. 3-4 tane çocuğu olan insanlar bile, eğer o senin alnına yazıldıysa ve gerçekten boşanmak alnının yazısında varsa zaten, mutlaka ki boşanırsın. Yani aslında bunlar bağlayıcı faktör değil. Mesela diyorlar ki, "Ya," diyorlar, işte, "karı koca evli ama bunların çocukları yok." Çocuk bu evlilik gitme alakası yok. Onu Allah bilir. Çok nice evliler var, ben biliyorum, 40-50 yıl evlilikleri süren insanlar. Yahut da çocukları var, işte, "Bu evlilik biter." diyorlar. Yahut da bu Evet. yorumlar yapıyorlar. Bizim halkımız çok meraklı böyle dedikodular yapmaya. Hiç alakası var mı? Yani bununla bunun. Bir de boşanmamak için yahut o evliliği garanti altına sokmak için muhakkak ve muhakkak bir çocuk peydalıyorlar ortaya. Bu da yanlış. Çünkü çocuk aslında o ilişkinin bir bağlayıcısı değil. Sizin ikinizin birbirine bağlanması lazım. Ben nice insanlar biliyorum, bir sürü çocukları olup aldatılıp yuvayı yıkan. Yani o bir garanti bir şey değil. Siz birbirinize bağlı olun karı koca. Çocuk niye size bir şey olsun, bir silah olarak kullanmak? Boşanmalarda da çocuklarınızı kullanıyorsunuz, evliliklerinizde de kullanıyorsunuz. Evet, çok doğru söylüyorsun. Çocuk, bu konularda bir evliliğin yürümesi için evet, gerekli olduğu söylenir ama, esas karı kocada biter iş, değil mi? Adamla kadında biter iş. Neyi Aralarındaki sevgiyi korumaları lazım, saygıyı her zaman korumaları lazım. Şimdi burada Hacı Sabancı, bu gayrimeşru çocuğu, artık gayrimeşru değil çünkü mahkeme kararıyla babasının o olduğu tespit edildi. Hâlâ üzerine almadı. Bir aralarındaki anlaşma tam olarak neticelenmedi. E Hacı Sabancı'yla çocuğun annesi arasında anlaşma görüşmeleri tam neticelenmedi. Yani çocuğun geleceğiyle ilgili. Benim aldığım bilgilere göre, Hacı Sabancı ve Arzu Hanım annesi, evet, annesini, çocuğa ve annesine şöyle bir teklifte bulunuyorlarmış. Evladınızı alın, yurt dışına gidin. Eee, bütün masraflarınız bizim. Biz karşılayacağız. Orada eğitim görsün, orada yaşasın, orada büyüsün çocuk. Hani Türkiye'deki
bu söylentiler, Sabancı ailesinin yıpranmasını önlemek için herhâlde. İşte babası gördü, görmedi, ondan O sonra göz önünde olursa medya burada çok haber yapar diye. Ama siz gidin yurt dışına, istediğiniz gibi hayatı biz size kuracağız çocuğunuzla beraber diye. Aile de bunu kabul etmiyormuş. Yani kız da bunu kabul etmiyormuş, çocuğun annesi. Ve Hacı Sabancı, çok hoşuma gitti bu davranışı. Hı. Mahkemede babalığını kabul etmiyordu. Benden değil filan falan diye DNA testi filan yapılması gerekti. Çocuğu sık sık görüyormuş. Çok Bu güzel bir çocuğu şey. Fakat Evet, evet. yapmadığım bir şey Bilal abi. Az Efendim? önce tezini biraz çürüteceğim. Mesela dedin ki, acaba bu dedin evliliği, hani, garanti altına sokmak için mi bu kadın ikinci çocuğunu yaptı dedin. Evet, dedim. Peki, neyin garantisi bu? İlk çocukla ikinci çocuk arasındaki fark nedir? Yani, Hacı O kad Sabancı'yı eve biraz daha fazla içeriye bağlamak için, içeriye bak 2'nci çocuk da olunca, biz erkekler ya baba olmayı olunca çok çok mutlu oluruz. Haddinden fazla mutlu oluruz. Yani içeriye daha çok döner, babalar eğer çapkınsa, dışarıda gözü varsa. Kadınlar da bunu bilir. O da kocasını tanıyor. Onu daha çok eve bağlamak için herhâlde. Yani, diye düşünüyorum ama böyle olmayabilir de yani. Sen bunun aksini mi söylüyorsun? Evet, çünkü dediniz ki ikinci çocuğu onun için yaptı. Peki o zaman ilk çocuk vardı. Çocuk Tabii, demek tabii. faktör değil. Demek ki çocuk burada evliliği kurtaran bir faktör değil. Bu hanımefendinin bunu ilk çocuğundan anlaması lazımdı zaten. Ne olacak ki? 9 tane doğursa ne olacak? Adamın ruhunda varsa zaten vardır. Yine yapacak adam, yine yapar. Her zaman söylerim, bu bir karakter meselesidir. Bunu He, he. Sen zaten bunun bir de burada biridir. sen burada psikoloji, lisansını konuşturuyorsun. Arzu Hanım, İpek Hanım aynı zamanda, eee, bilimsel olarak psikolojiyi bilen bir insan. Kendisi üniversitede psikoloji lisansı okudu. Dolayısıyla burada insan psikolojisine girdin. Ben gazeteci olarak bilebildiğim kadarıyla, tanıyabildiğim kadarıyla insanları konuşabilirim ama sen bir bilim kadını olarak konuşuyorsun. Haklısın yani tabii. O önemli bir ayrıntı. Önemli bir ayrıntı. Çok önemli. Evet. Yani bu değil. Çocuğu çok doğurmuş da üçüncü çocuğunu doğursa ne olacak? 10 tane doğursa ne olacak? Adam gidecek başka birinden yine çocuk yapabilir. Bu bunu engellemiyor yani. Adamın karakterinde demek ki bu varmış. Bu Yapmaz aldatıyor. artık. Bir de Yapmaz aldatmaz. artık. Hacı artık bir daha bir şey yapmaz. Hakan olsa bak bir şey diyemem. Kardeşi Hakan Sabancı olsa bir şey diyemem ama Hacı Sabancı zannetmiyorum artık. Artık yani gidip bir başka kadınla filan yine öyle bir şey olabileceğini mi söylüyorsun? Ya Yapar. Bilal abi, tanıdıklarım var ya. Kıbrıs'ta bir tane adam vardı Vakkas diye, Altınbaş'ın sahibi. Yani karısı var. İnanmazsın, gizli bir aşk. 10 sene önce başlayan üniversitede hoca bir genç kıza aşık oluyor. Bir de ondan çocuk yapıyor. Sonra eve bir sucu geliyor. Sucu bilerek yapılmış bir şey. Bu bence adamın metresinin yaptırdığı iş bu. Diyor ki gülme. Şöyle diyor sucu. Aa diyor. Adam telefon açıyor eve su lazım diye. Sucu gidiyor eve suyu veriyor. Ay diyor az önce diyor Vakkas Bey'in diyor yan sokaktaki villasına da götürdüm suyu diyor. Kime götürdün o Gidiyor o villayı araştırıyor. O sırada, işte, çocuğun annesi çıkıyor, Özlem Hanım. Kapıyı açıyor. "Buyurun." diyor. Tanıyor tabii. "Siz" diyor, "nesiniz burada? Vakkas Bey'le diyaloğunuz nedir?" Kadın takip edip de gidiyor. Adam geceleri oraya gidiyormuş, 3-4 saat orada kalıp bebeği seviyormuş, dönüyormuş. Hiçbir şey evrende gizli kalmaz. Sonuç itibariyle yapacak adam yapar. Ne oldu? Yaptığı yuvası bozuldu. Çocukları, "Baba biz seni istemiyoruz." dediler. Çocuklar babayı reddetti ve adam inanılmaz mal varlığı içerisinde. Trilyoner bir adam yani. Vakkas Bey öyle canım. Vakkas. Tanıyorsun değil mi Tabii, Vakkas'ı? tabii, tabii. Yalı Çapkını dizisi de o aileden çıktı diyorlar. Yalı Çapkını dizisi. Dolayı Vakkas. oldu. Aynen öyle. Çok doğru. Aynen. O aileden çıktı diyorlar. Evet, yani, Buse'cim. Hıh. Hacı Sabancı'nın çocuğuyla, o Ürgüp'te otel sahibi olan hanımdan çocuğuyla görüşüyor olması çok güzel ve, hani, bunu, periyodik olarak yapıyormuş. Çocukla görüşüyor. Çocukla annesi çocuğu getiriyor, belli bir yerde buluşuyorlar. Ürgüp'e otele gitmiyor, kadının işlettiği otele gitmiyor.
belli bir yerde, arada bir yerde buluşuyorlar. Ya İstanbul'da ya yine o tarafta. Çocuğunu görüyor ve işte ne gerekiyorsa da maddi olarak zaten hep eli üzerindeymiş, yapıyormuş. Ama isteği, arzusu çocuğun annesinin çocuğu yurt dışına götürüp orada eğitim alsın. Kendisi bakacak, bütün masraflarını karşılayacak. Kız da şimdilik kabul etmiyor. Bakalım ne olacak. Enteresan. Peki, Saniye Caner'cim, "Bunu neden burada anlattın?" dedim. Neden mi anlattım? Bütün gazeteler yazdı zaten. Bütün televizyonlar Kıbrıs'ta söyledi. O yüzden dolayı söyledim. Anladın mı? Ne olacak yani? Onu anlayamadım ben, pardon, sonuç itibariyle. Bilinen bir şey bu. Bilinmeyen bir şey değil ki. Herkes biliyor bunu. bu büyük Her skandal canım. öğrenciler Büyük evet. skandal oldu. Evet. Ki tekrardan beyefendi yuvasına dönsün istedim ama bilinen bir şeyi anlattım ben. Yani bunu ben kendim görmedim. Bu gazetelerde, medyada, ne denir? Hani anlatırken diyorsunuz ya, bu bir iddiadır. Artık iddialıktan çıktı bu. Çünkü gazeteler ve TV'lerde verildi bu. O Tabii, tabii, yüzden tabii. hani yapılmış bir haber bu Bilal abicim. Söylesene Caner'e. Biliyorum, biliyorum. Bu hatta dediler ki, sucu sayesinde metresinin olduğunu öğrendik kadın için. Evet, evet, Nikâhlı evet. kadın için. Bunu söylüyorum size. Bu benim kendi fikrim, gördüğüm bir şey değil. Sucu diyor ki Medyaya sucu yansıyan, git internete bak Caner'cim. Ha, ben televizyonda ve gazetelerde magazin haberi okumadığım için. Özür dilerim abla, bilmiyordum. Evet. Ben burada kimsenin bilmediği bir şeyi söyleyebilir miyim? Şimdi bir dakika, bir Bilmem dakika. aslında. Anladı Caner, anladı. Sıkma kendini. Ajda Pekkan'ın vokalisti, güzel bir kadın. Ajda Pekkan'ın vokalisti Taciz Tuğba Hanım. Tuğba galiba. Tufantepe. 66 yaşındaki huzurevi sakininden şikayetçi oldu. Adam 66 yaşında huzurevinde kalıyor. Ajda Pekkan'ın vokalistini taciz ediyormuş ya mesajlarıyla. Mesajlarıyla taciz ediyor. Aman Allah'ım ya. Tuğba 42 yaşında Tuğba ama 30'lu yaşlarda gösteriyor. Kendisine çok iyi bakmış. Sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderiyormuş. 66 yaşındaki huzurevindeki amca. Tuğba da Dubai'de yaşıyor. Ajda Pekkan gibi ünlü bir sanatçının vokalisti olursan, başarılı bir sanatçının ya Londra'da yaşarsın ya Paris'te ya Dubai'de. Evet. Savcılığın yaptığı soruşturma sonrası mesajları atan kişinin İstanbul'daki huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki, elinde de baston ha, Özkan amca olduğu anlaşıldı. Diyor ki savunmasında, mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişi var. 600 kişiden biri göndermiş. Hadi be sen de. Göndermiş olabilir diyor. Yok, insanların işi gücü yok da senin cep telefonundan. Hakikaten çok enteresan. İşi gücü Ya, yok insanların. bu nedir ya? Bu amca niye böyle bir şey peşinde ki yani? Dubai'deki kadına sen nasıl, yani mesaj tamam yazıyorsun taciz, sonunda ne amaçlıyor ki sonunda yani? Nasıl bir hedefi olabilir ki böyle açık saçık videolar filan? Bir psikolog olarak soruyorum sana. Yani merak ettim ya. Nedir bu amcanın sence nihai amacı? Bu bir rahatsızlık değil mi? Bu aslında bir sapkınlık. Bak. Yani aslında insanların kendilerine yapamadığı şeyleri tatmin etme, bilinç altında geçmişte yaşadığı bir şey olabilir. He. Bu tiplerin içinde pedofili hastaları da var, ne bileyim, işte, rahatsızlar var, ne bileyim, homofobikler olduğu gibi bunların onlara olan sempatisini duyan insan kitlesi de var. Sadece onlara karşı, onları mesela çok var böyle, okudum ben, ve en son tezimi verirken de gerçi narsizm üzerine vermiştim ama ondan önceki tezimde de yine böyle, şeyle alakalı, ne bileyim, homofobik olanların, işte, gidiyorlar, tanışıyorlar, birlikte olup kesiyor, öldürüyor. Öldürmeden Ne? çıkmıyor o evden. Kesiyor mu? Nasıl Tabii birlikte canım, olup kesip kesiyor? öldürenler var. Okumuyor musunuz haberlerde, gazetelerde? Var. Bu bir sapıklık, sapkınlık, rahatsızlık. Bilinç altında geçmişten kalan travmaların birikimi. Bunu normal bir insan yapmaz. Sapıklık. Bu kızcağıza ne yapmış, resimleri göstermiş, ne geçmiş eline? Ya eline bir şey geçeceği yok. Kadın şikayet ediyor bunu. Polis de, Tamam. bilişim polisi de gelen mesajlardan iz sürüyor, dijital iz sürüyor ve huzurevinden bir adamın işte telefonuna, cep telefonuna kadar ulaşıyor polis. Sonuçta
Adamı alıyorlar savcılığa ve 2 yıla kadar hapis isteniyor Ne kadar cinsel güzel. taciz Af suçunda. bile vermişler. Bu sapık Aldılar. adamları, yani bilmiyorum tabii, anayasa hukukunu da okumadım, tam detaylı bilmiyorum ama bizim hukukumuzda böyle bir şey yok ama bu, sapkın ve bu, takıntılı ve, ne deniyor? Saplantılı ve takıntılı Evet, insanlar. evet. Ne Rahatsız. yapacaklar yani? Şeyini mi kesecekler Allah aşkına sen de ya? Neler? Kesecekler. Ya yok Yok, ya öyle ceza mı olur? kesecekler. Öyle ceza mı Kesecekler. olur ya? Ya yok öyle ceza olmaz ya. Olacak. Yani öyle bir ceza olacak. Şeyini de kesecekler. Ondan sonra bütün, takım taklavat komple kessinler. Bunları Ya bu erkeklik Allah diye aşkına hadım öyle etsinler. ceza mı Hadım, olur ya? hadım. Ha Bunlara hadım adım mı etsinler? etsinler. Çok ağır ceza ya. Yok Bilal abi, bunlara hadım edecekler. Bak, ben neler duyuyorum. Bir haftadır bazen de ay diyorum şimdi Bilal abiyle yayın yapacağım. Yine bana o soruyu mu soracak? Yine o konuyu mu getirecek? Korkuyorum çünkü biliyorsun o bir adam vardı ya, küçük küçük çocuklara Ay konuşamıyorum bile, ezan ay okunuyor. ay Çok ay 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 ay. Ay 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 nereden biliyorsun o konuyu açacağımı? Ay, tahmin ettim çünkü günlerdir o konu gündemde. Bugün gene okudum ben. Çok üzülüyorum onlara. Çok. Ya Bilal abi, ben bunun gerçekliğine inanmak istemiyorum. Acaba gerçek mi bu? ya Allah aşkına bazen sen İnanamıyorum. saf numarası yapıyorsun bazen sen bana Hayır, ya. Yapma inanamıyorum. ya. Yapay Yapma. zeka gibi geldi bana. Yapma Allah aşkına yapma. Şimdi biraz evvel örneğini sen verdin. Aslanlar ve boğalar dedin. Aslında çok zekidirler dedin. Ama gerekmedikçe belli etmezler dedin. Sen o kadar zeki bir kadınsın ki neyin yapay neyin gerçek olduğunu. Ya yapay zeka gibi dedim. Evet. Yani ne demek bu? Uydurmasyon, asparagas bir şey mi demek istedim. Ama her şeyin doğrusunu sen bilirsin. Çünkü araştıran Estağfurullah. sensin. Estağfurullah. Şimdi Epstein'le ilgili dostlar Hı. Türkiye'den de binlerce çocuk kayıp. Türkiye'den de ne yazık ki binlerce çocuk hem 99 depreminde hem sonra Türkiye'den kaçırılan çocukların önemli bir kısmının bu Epstein denen sapığın adasına götürüldüğü, onun aynı zamanda New Mexico'da, aynı zamanda Florida'daki çiftliğinde ve kendisinin Paris'te de evi var. Çeşitli yerlerde bu çocukları insanlara peşkeş çektiği, zenginlere kullandırdığı iddiaları e, arkası kesilmiyor. Çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den de. Şimdi yeni belgelerde şok detaylar. New York Times fark etmiş ve haberleştirmiş bunu. New York Times'ın son nüshasında bu sapık Epstein aynı anda 20 kadını hamile bırakarak genetik mirasını çoğaltmayı hedeflediği belirtildi deniliyor. Adam bildiğin tam sapık işte sapık bu. Kayıtlara göre Epstein ölümünün ardından başının ve cinsel organının dondurulmasını talep etti. Ayrıca genetik müdahale, ölümsüzlük ve beden dondurma alanlarında çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Ne oldu? Sonunda hapishanede boğdular. Hapishanede boğdular, geberttiler pisliği. Düşünebiliyor musun neler hayal ediyormuş ya, neler yapmak istiyormuş ya. Bütün manyakların şeyi Dedim ya, sapıklıktan bahsettim. Asıl sapık olan bu adam. Asıl bu değil mi? Bu asıl bu. buna ne diyorlar? Dünya haberleri ne diyor? Yani dünyadaki bu, ne bileyim, diğer ülke insanları ya da diğer ülkeler bu konu hakkında ne düşünüyor? Valla diğer ülkeler şimdi şöyle bir şey. Bunun etrafındaki kişiler, buna destek olan, bunun işbirliği yaptığı, bunun kıyak yaptığı insanlar hepsi dünyayı yöneten zenginler. Tamam. Ya İsrail'le bağlantıları var Yahudi lobisiyle Mer ya Amerika'da başkanı destekleyen fonları pompalayan insanlar. Yani biliyorsun Amerika'da seçime giren başkan adaylarının arkasında çok güçlü bağışçılar oluyor. Seçimi kazandıktan sonra başkan kendisine bu para desteğinde bulunan bu zenginleri de ihya ediyor. Şimdi e, Başkan Donald Trump bu işin içinde ya bu Epstein dosyasında o da var. E, ve Epstein dosyasındaki önemli iş adamlarının bir kısmı da başkanın arkasındaki destekçileri.
Dolayısıyla başkanı kolay kolay kimse bu Epstein dosyasından dolayı yıkamaz. Oradaki meclisin, Temsilciler Meclisi'nin 2/3 oyu gerekiyor. Ki bu 2/3 oyu kimse vermez deniliyor. Çünkü içinde kendisine bulaşılacak cezanın kendisine de bulaşmasından korkan insanlar da olduğu söyleniyor. E, Yani Amerika bu işi kendi başına kendi içinde halletmez. Yine suçlular işledikleri suçlarla kalırlar. Dünya üzerinde de işte ben sana küstüm oyunu oynuyor diğer devletler Amerika'ya. Ama sonunda çok güçlü oldukları için ceza almazlar deniliyor bu işin içindeki insanlar. Yani Elon Musk'ı kimse hapse atabilir mi ya? Mümkün mü böyle bir şey ya? Nitekim bu Epstein ilk yargılandığı 2008 senesinde savcıyı satın aldılar biliyorsun. Biliyorum. Mahkemeyi satın aldılar, savcıyı satın aldılar. Adam 13 ay evinde, 13-14 ay evinde ev cezasına çarptırıldı. Biliyorum. Cezaevine bile konulmadı. Ancak halk çok büyük tepki gösterince yıllar içinde o zaman 2019'da cezaevine koydular. Aman konuşacak, konuşmasın, aman şimdi konuşur, yarın konuşur diye gittiler, boğazlattılar. Boğazlattılar, öldürdüler adamı, intihar süsü verdiler. Ya. Para yedirdikleri savcılar, para yedirdikleri Yani FBI. senin şimdi söylemek istediğin burada lafını balla böldüm ama yani bu adam işte küçük çocukları hamile bırakarak türünü ve genlerini ve, DNA'larını üretmeye çalışıyor dünyaya. Bu bir sapıklık, bu bir ruh hastalığı. Bu adamın önüne dur desinler artık. Geçsinler ve bu adamı gerçekten idam etsinler. İdam etsinler. Yani o adam öldü zaten, onun işbirlikçilerini diyorsun ama Amerika'da bazı Adamın eyaletler. öldüğünü geçen yayında da söylediniz. Biliyorum da ondan bahsetmiyorum. O adam sonuçta bunu tek başına yapmadı. Tabii Buna tabii. bir bu olaya prezente eden, bu olayı iteleyen, bu olayı gündeme taşımaya çalışan ya da bu olayı planlayan ya da tasarlayan bence, bir yazılımcı bile olabilir bu. Bak yazılımcı, mühendis bir şey var yani. Bu basit bir olay değil bu. Bu tek başına düzenlenmiş ve tasarlanmış bir durum değil. O Öyle. yüzden idam edilsin diyor. Evet, bunun eski sevgilisi işin içinde. Asıl yönetici konumda o, biliyorsun, Maxwell, Bayan Maxwell. Bu ünlü İngiliz medya patronu vardı 1980'li yıllarda. Maxwell, onun kızı. Ayın 9'u dündü değil mi? Dün Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını cevaplandıracaktı. Amerika'da kaldığı, Texas eyaletinde kaldığı hapishaneden video konferansla bağlanacaktı Temsilciler Meclisi'ne. Bağlandı. Sorular soracaklar ve o da cevaplandıracak diye bütün dünya sevindi. Fakat kadın her soruya susma hakkımı kullanmak istiyorum. 5. maddedeki hakkımı kullanmak istiyorum. Susma Evet. hakkı diye cevap verdi. Hiçbir soruya yanıt vermedi kadın. Hiçbir soruyu cevapladı. Görüyor Çünkü o sorulara cevap verince açık vermekten korkuyor. Hem ceza almaktan korkuyor, cezasının artmasından, hem de öldürülmekten korkuyor. Tıpkı Epstein gibi. Hiç konuşmadı biliyor musun kadın? Do doğrudur. Konuşmadı. Bir bilgi elde edemediler yani. Herkes bunu bekliyordu. 9 Şubat'ı bekliyordu herkes. Kadın konuşmadı. Ama şey olsaydı, şöyle olsaydı konuşurdu deniliyor. Sen sorulara cevap verirsen, Temsilciler Meclisi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Hı, Amerika'da, sen burada milletvekillerinin sorularına cevap verirsen seni biz Amerika devleti olarak koruyacağız. Cezaevinde de koruyacağız. Dışarı çıktığın zaman da koruyacağız. Arkandayız ve konuştuğun için, söylediklerinden dolayı sana fazla ceza verilmeyecek diye güvence verilseydi hı hı. bu kadın konuşurdu deniliyor. Ama karşısında başkan var. Donald Trump var. Yani Anladım. onun korkusundan konuş. Peki Mert Ramazan Demir izini izini Evet. kaybettiriyor. İzini Ramazan Demir kaybettiriyor. Yok konusu o. ortada. Evet. Yok ortada. İzini kaybettiriyor.
Ya Yay burcunun böyle bir özelliği var mı? Hayır, Merak Mert ettim. Ramazan Demir Yay burcu değil ya. Ne Kova burcu burcu? diye biliyorum. Kova o, kova. Kova mı? Peki. Mert Kova, Afra Yay. Ha tamam pardon yanlış oldu. Evet. Artık Peki böyle ezberlettin ya bana bu doğum haritalarını. doğru. Böyle bir huyu var mı peki bu Hayır, burçtaki? o bir huy değildir. Yani burçla alakalı soruyorsan, o bir, yani Kova burcunu ben, çok, şey yapmam. Ben sadece Mert'i seviyorum. Mert'i burcundan dolayı sevmeyebilirdim ama Kova burçları benim hayatımda da yaklaşık, bir 10 yıldır hayatımda bir Kova var mesela. Ondan önceki hayatımda da bir Kova oldu. Bir 2 tane de bayan arkadaşım var Kova. Çok böyle desteklediğim bir burç değil. Onlar böyle Özgürlüğüne düşkün olur özgürlükçü. ama. Kafalarına göre yaşamayı severler. Bravo. Onlar Evet. Ha işte gibi tamam. Evet. olamazlar. Evet. Kafalarına göre estirikli yani. O an aklına ne geliyorsa onu yapar. O anda aklına, bir yere gidip yemek yemek, saat gece 3'te Tekirdağ'a gidelim, köfte yemeye de gelir. O kafasına koyduğu her şeyi yapar. Anlatabiliyor muyum? Asilik de var. Maceraperesttir. Asi Onu ruh da var. sadece idare eden tek burç vardır Kova'yı. O da ikizlerdir, unutma. İkiz. Sadece ikizler onu tolere eder. Yoksa ne boğa, ne akrep, ne yengeç Yay, hiçbir yay. yay, edebilir. Çünkü neden biliyor musun? Kova hava grubu, yay ateş grubu. Yay Ya burcunun en belirgin özelliği hataları görüp de alttan almasıdır. Bazı şeyleri karşısına kusurlarını yüzüne vurmayıp telafi etmesidir. Ama bunu bir yapar, 2 yapar, üçüncüde hadi dur der. Anlatabiliyor muyum? Sonra iletişime geçer. Karşısındakine yine gökyüzünü konuşturacağım. Satürn gibi bir ders verir. Yani aslında kovanın eğitmenidir yay. Onun için zaten bunların ilişkileri bitmiyor. Çünkü Afra sürekli Mert'i eğitiyor. Şimdi bana yine kızacaklar ama eğitiyor. Eğitmek eğitiyor. zorunda. Çünkü Mert bir ara böyle bir baktım dışarılarda. Sosyal hayatı güçlü, bebeklerde, etilerde, aman Allah'ım arkadaş çevresi yapmış. Buradan onu uyardım. Bak dedim Mert, dikkat et. İnsanlarla artık fazla iletişimde olma. Gece 12'den sonra yok midye yiyeceğim, yok kokoreç yiyeceğim diye işte sosyete camiası olduğu yerlerde bulunma. Yok gece bir vakit işte çorbacıya gideceğim diye bütün flaşların patladığı yere gitme. Arkadaşlarını iyi seç. Her önüne gelenle dostluk kurma. Dikkat et, çok sosyal olma diye uyarı verdim. Dikkat ettin mi? Dışarıya çıkmıyor. Fark ettin mi? Seninle yaptık bu yayını. Evet, evet beraber Neden yaptık. Ramazan Demir'i Beraber ben yaptık. Sen bahsettim. bir abla gibi konuştun. Sosyaldi. Bir abla gibi konuştun. Evet. Doğruları söyledin. O zaman da Ablasıyım zaten. söyledim sana. Ben Peki, Ramazan Demir evet. sosyalitesini benim o cümlemden sonra zaten yok etti. Ne zaman seninle yayın yaptık, yayında söyledim. Aman dikkat et Mert, dışarı çıkma, onunla iletişim kurma. Etrafındaki insanlar kötü niyetli insanlar. Seni kullanıyorlar dedim. Ne oldu? Mert bir an o insanlardan elini eteğini çekti. Ne Tamam da biz de oldu? göremiyoruz ama. Bizden de elini Ama eteğini göre çekti. ama Bizden de göremezsin. elini eteğini göremiyoruz ama Kendi hiçbir yerde bir uygun bir paylaşım hayatı yok. var artık. Ha? Mert Göremiyoruz yani. Sen de konuştun ama Afra'dan deseydin ki vazgeçemedi abi. Bunu herkes deseydin biliyor zaten. ya bir dakika. Deseydin ki ya tamam Mert arkadaşlarından uzaklaş bize yaklaş. Medyaya biraz resim ver, fotoğraf paylaş. Bir şey yap. Hiçbir şey yapmıyor çocuk. Tamamen kayboldu. Hakikaten kayboldu. Ama Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görmüşler onu. Ya Diyet görmüşler de yapıyormuş, spor görmüşler yapıyormuş, de protein hayranları üretimi görmüş. yapıyor. Hayranları görmüş. Nelida Manzano geldi. Hola Nelida, hola. Hola Nelida, Merhaba. Desde Arjantina, hola Nelida. Caner Tuzcu bir şey diyordu. Kokoreç yenmez mi diyor ya. Kokoreç yenir diyor. Ne kokoreç mi dedin Yıkım sen yarın. dedin. Ne kokoreç, yıkım yarın. Ne yazdın Caner anlamıyorum. Yerim Kokoreç diyor ya. Yerim diyor. de harika. Kokoreçe nereden geldik Caner? Yani şimdi evet bu arada özel abonelerime bir merhaba diyeyim arkadaşlar. De Dilek bakalım. Yayın Şenyurt'u sonunda özledim ben. diyorsun. Yayın bitiyor. Bay bay Yok de bari. hayır demem lazım. Dilek Şenyurt'u özledim. Frankfurt, Almanya'dan Dilek Şenyurt'u günlerdir göremiyorum. Dilek ses ver. Hasta mısın? Geçmiş olsun. Ne oldu sana? Almanya'ya çok kar yağıyor. Üşüttün mü? Caner Tuzcu burada. Özel abonem ve moderatörüm İzmir Karşıyaka'dan. Burada Caner. Mabel Matiz Nikli arkadaşıma da merhaba diyeyim ama göremiyorum kendisini. Canlı yayınlarıma gelmiyor. Sonradan seyrediyor. Özel abonem. Nelida yine geldi demin. Nelida Manzano ve Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Ona da selam verelim.
ve dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz dostlar. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Şu anda bizi izleyen arkadaşlar arasında abone olmayanlar varsa abone olarak izlerlerse mutlu olurum ve beğen yaparsanız da eğer beğeniyorsanız ve hype yaparsanız da yine mutlu oluruz. Hayır efendim, bitiyoruz dedin ama Mert Ramazan Demir'le ilgili çok zayıfladı son zamanlarda. Çok kilo Evet, verdi. çünkü diyet yapıyormuş diyorum ya. Diyet yapıyormuş ve aynı zamanda yürüyüş yapıyormuş. Bebek sahilinde görmüşler. Bebek Hatta bana sahilinde. yazdılar Instagram'dan. Sesini kıstın sen galiba yayının. Yo, geliyor mu sesim? Yine de az da olsa duyuyoruz. Yani Allah Allah, neden böyle oldu bilemiyorum. Peki, dostlar, Afra Saraçoğlu ile ilgili önemli bir haberim var ama onu artık yarına bırakalım. Neymiş Yarın söyleyeyim mi? yayınlayalım Yarına onu niye artık. Bir bırakıyorsun? saati geçtik. Neden? Sizi de çok Bu fazla arada özür dilerim tutmayalım. Bilal abi, bir şey soracağım. 1 saati fazla geçmedik. Normalde 1,5 saat yaptığımız günlerde oluyor. Bir şey Yok. soracağım. O zaman Fatih Yürek'le soracağım. Mevlüt'e gittin mi? Davet ettiler mi Mevlüt'e? neyin mevlüdüydü? Fatih Yok, Yürek'in haberim Mevlüt'ü yok. varmış dün. Haberim yok. Haberim yok Mevlüt'ten. Tamam. Haberim yok. Yarın günlerden çarşamba, Çarşamba. yarın Onur Akay'la yayında olacağız. İpek, cuma günü senleyiz. Cumartesi de müsait olur musun İpek? Herhalde. O zaman İpek Hanım'la Konuları cuma ve bulursan cumartesi de oluruz. yapacağız Tabii arkadaşlar. ki. Salı, Cumartesi de cuma, sendeyim. Salı, cuma. Onur Akay şimdi İzmir'de Ramazan nedeniyle bu şeyi devam Şarkısını edecek. bitirmeye Stüdyo çalışıyor. çalışmaları devam edecek. Ramazan içinde cumartesilerini de bana ayırırsan Ramazan bitene kadar. Ramazan bittikten sonra Onur Akay cumartesilere döneceğim dedi. Memnun olurum. Eğer müsait olursan seninle yapmak isterim. Estağfurullah. Tabii ki Bilal abicim, ne demek. Tamam. Cuma, Peki. cumartesi beraberiz o zaman. Cumartesi de beraberiz. Önce Belki cumartesi günü, bir cuma saniye, beraberiz özür önce, dilerim. sonra cumartesi. Sevgililer günü ama o gün. Ya ne günü olursa olsun. Ay, sevgililer günü ama o gün. Olsun bizim yayınımız. Ya olsun, sevgililer yine bizi izlerler ya. Biz de sevgilileri konuşacağız zaten. Bir Tamam, ben bomba var anladım neden o sevgililerle tarihi ilgili. istedin. Bugün Sevgililer gününe sevgililer günü, ayırdığım. Mert Yaprak'a ne yapacak diyeceksin yine. Bir bomba var sevgililer gününe ayırdığım, o günkü yayına ayırdım. Aman Allah. Ya sen söyleme bir şey lütfen ya. Bak benim konuşacağım haberlere önceden sinyal veriyorsun. Bak şimdi ya. Ya İpek ya. Vallahi bilmiyordum. İnan Peki. bilmiyordum. İpek seni Ağzımdan çok çıktı. İnan seviyorum. bilmiyordum. Seni çok seviyorum. Yayınıma renk kattın. İyi ki Ben de geldin. seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sağ ol. Gerçekten Bilal abicim, çok güzel bir yayın yapıyorsun. Bu benimle Sağ ol yaptığın canım yayın benim. için demiyorum. Ben zaten buraya konuk olarak geliyorum. Ama diğer yayınlarını takip ediyorum. Arzu'yla olsun, Onur Akay'la olsun. Görüyorum. Hele ki o yalnız başına yaptıkların bile bir mükemmel yani. Çok Senin teşekkür üzerine de ederim. her zaman söylüyorum ve parantez açıyorum. Çalışan, işini ehliyle yapan bir Sağ ol canım. magazinci tanımadım, tanımıyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Caner zaten alttan yazdı benim Instagram adresim İpek Astro. Ulaşmak isterseniz oradan ulaşırsınız. Sıla Deveci Hoşça kalın. Sıla Deveci diyor ki 14 Şubat için herhalde herkes sevgilisini alsın gelsin yayına diyor. 14 Şubat için. Evet. Peki arkadaşlar, Caner'e ve Ümran'a, moderatörlerime Ümran Keleş ve Caner Tuzcu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese, Türkiye'den ve dünyanın her Ben yerinden. de buradan Dün herkese selamlarımı Uganda'da o kadar gönderiyorum. hoşuma gitti ki önceki gün İpek sen yoktun yayında. Ne Uganda'da oldu? Afra Saraçoğlu hasta diye. Bu arada Afra Saraçoğlu iyileşti arkadaşlar. Soruyorsunuz. İyileşti ve sette devam ediyor. Bu akşam da Afra'nın yeni bölümü var. Uganda'nın Afra Saraçoğlu'na yorum yazdılar YouTube'a. Geçmiş olsun diyorlar ya. Nasıl üzülmüş insanlar hastalığına. Yayınladım story'de. Şeyde de Bakarım yayınladım. şimdi. YouTube'da da Bakarım. Şimdi kapak birazdan yaptım. bakacağım O ben. videoya kapak yaptım. Banucuğum, ben Peki. de seni çok seviyorum. Canım benim. İyi ki varsınız hepiniz. Sizler için giriyoruz bu yayına zaten.
Ama biraz böyle girdiğimiz zaman yayınları paylaşırsanız şöyle bir gün görmek istiyorum. Bak ya yayının ertesi günü o K'ları görmek istemiyorum. O yayını onu yaşamak istiyorum yani, yayın Evet, bize anını. desteğiniz Hadi bakalım. bize desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Paylaşırsanız hele of. Peki, sevgiler hepinize. Görüşürüz, hoşça Görüşmek kal. üzere. Bay Banu bay. Kabaş İyi öpüyorum. akşamlar. Banu Kabaş öpüyorum. Sevgiler. Görüşmek üzere.